Yerçekimi. Doğanın bu gizemli bilmecesi ortaya atıldığı günden beri bilim ve inanç dünyasını ikiye bölmüş durumda. Fakat birçok bulgu gösteriyor ki teori ve pratik her zaman birbirini tutmamakta. Acaba yerçekimi gerçekten var mı, yoksa sadece bir teori mi? Adı üstünde. Sadece bir teoridir. %100 gerçekliğini kanıtlayacak herhangi bir bulgu da yok. Yok vallahi. Aynı zamanda Kur'an'da ve Kur'an'a dair hiçbir kaynakta da adı bile geçmiyor yerçekimi. Yani düpedüz palavra bana kalırsa. Bana sorarsanız bakın, peki nasıl kuşlar nasıl uçuyor? Kuşlar nasıl uçuyor, bana söyleyebilir misiniz? Kuşlar nasıl uçuyor? Yaradanın yarattığı o kuş nasıl uçuyor? İnanç dünyasından gelen tepkiler ve güçlü kanıtlar bilim insanlarını da zora sokuyor. Bilim insanları olarak yerçekimi teorisinin bir takım eksikleri olduğunu kabul ediyoruz. Newton'dan bu yana teoriyi destekleyecek birçok deney yapıldı ve birçok bulguya eriştik. Ancak bilimin doğası gereği hiçbir şeyi eksiksiz, bitmemiş, tamamlanmış olarak kabul edemeyiz. Yani bu nedenle her teori zaman içinde geliştirilebilir de. Bilim, ortaya attığı teorilerin gerçekliğini deney yoluyla kanıtlamak zorundadır. Fakat bu gün geçtikçe zorlaşıyor. 6 Şubat 2011'de İstanbul'da şok edici bir gelişme yaşandı. Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksinde saat 20.00 sularında oynanan Galatasaray Eskişehir spor maçında Sabri Sarıoğlu'nun kaleye vurduğu tahmin edilen şutta top açık farkla out'a çıktı. Hatta açık farkla stadyumun dışına çıktı ve bir daha kimse o topu asla bulamadı. Sabri Sarıoğlu. Adam modern futbola tepki olarak değil, yerçekimine tepki olarak doğduğunu düşünüyorum ben. Yani sol ayağa vurduğu şutları hiç saymıyorum. Onları zaten göremiyoruz. Normalde şut attığında toplar inanılmaz bir açıyla direkt havaya kalkıyor. Bunu herkes bilir. Yani bu yeni statta bile vurduğu toplar direkt tribüne gidiyor. Göremiyoruz. Yani top tribüne gitse hani alalım topu falan bizim olsun diye imkanı yok. Öyle bir dünya yok yani. Yani adam bir vuruyor topa, direkt dik bir açıyla yukarı çıkıyor top. Bir de bu adam öyle bir topa vuruyor ki, yine biliyorsunuz Eskişehir maçında da geçen örneğini gördük. Tam kale arkasındayız böyle. Pozisyon oldu. Direkt savunmadan sekti ceza sahası dışında. Ya direkt adamın vurup atması lazım. Çok müsait bir pozisyon. Baktım Sabri. Eyvah dedim orada. Vurduğu anda topu direkt 90 derecelik açıyla havaya gittiğini gördüm. Ondan sonra nereye gittiğini göremedim. Sabri'nin topa vuruş kuvvetini, ivmesini ve açısını en ince detayına kadar hesaplayan bilim insanları, sekme sapması ve kuantum trigonometrisini de göz önünde bulundurarak topun bulunabilme ihtimali olan her yeri aradılar ama top bulunamadı. Yoksa ilahi bir güç o topun yere düşmemesine mi karar vermişti? Şok oldum. Hesaplamalarda hata olmazdı. Defalarca kez kontrol ettik. Allah ne buyurduysa o olur. Üstüne basarak söylüyorum, bu adam yer çekiminin olmadığının kanıtıdır. Kesinlikle kanıtıdır yani. Doğanın çözülmeyi bekleyen gizemlerinden biri olan yerçekimi hala sırrını koruyor. İnsan evrenin bilmecelerini çözmek için çok çaba harcıyor. Ama kabul etmek lazım ki daha kat etmemiz gereken çok yol var. Ve bu yolda bize her zaman kılavuzluk edecek önemli ilahi kaynaklar olduğu için Tanrı'ya minnet duymalıyız. İnsan beyni doğanın gizemlerini çözmek için henüz çok yetersiz. Acaba hiçbir zaman tam anlamıyla bu soruları cevaplayabilecek mi?